Bugünkü misafirimiz adı Rich. Gerçekten çok tatlı bir kedi. Dur hemen bitiyor. Vallahi bitiyor. Özür dilerim. Hemen bitiyor. Evet, zor anlarımız da oldu tırnaklarını keserken. Yani bağışıklığımız birazcık düşük. İçeride o sıvı dolmuş, birikmiş ve enfekte olmuş. Mutasyona uğradığında tehlikeli bir hal alabiliyor. Ucunu bir ölüm bir kelimesi geçtiği için oğlum, ev arkadaşım, her şeyim. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de Merhaba. hastayız da Bu da iyiyiz kim de. böyle? Bu Rich. Rich, hoş geldin. Hiç yüzüme de bakmıyor. Rich. O şu an birazcık sevmiyor musun gergin. hekimleri? Yolculuk mu gerdi birazcık? Hem yolculuk hem de veterinerler biraz korkutuyor. Tamam. Şimdi Asayla belki böyle. gönlünü alırız onun. Evet. Doğancığım alalım hemen içeri. Tabii. İsmim Natalie, 25 yaşındayım. Oğlumun adı Rich, 3,5 yaşında, Scottish cinsi. 4 aylıkken bana gelmişti. Ben yeni eve çıkacağım zaman zaten kedi sahiplenmeyi düşünüyordum. Arkadaşım da bakamayacağını, bir süre sende kalabilirim diye sormuştu. Ben de kalabilir dedim. Aramızda bayağı bir bağ oluştu. Geri vermek istemedim. O da tamam dedi bir şekilde, o da zaten yeni almıştı. O günden beri benimle birlikte kalıyor. Benim oğlum oldu, benim parçam oldu, ev arkadaşım aynı zamanda. Rich çok dengesiz bir insan, bana benziyor. Bazen çok uyuyor, bazen sürekli oyun oynuyor, bazen hiç yemek yemiyor, bazen çok yemek yiyor ama genelinde sakin bir hayvan. Yani kucağına alıp çok boğmadığın sürece strese çok fazla girmiyor. Beni de çok seviyor. Oynadığı oyun, kedim ayakları çok seviyor. Ayak ısırmayı çok seviyor. Ayağını böyle oynatırsan ayağa saldırmaya bayılıyor. Onun haricinde iplerle oynamayı çok seviyor. İp peşimde ben mesela şarj aletimi koşturuyorum ya da kabloyu falan. Onun peşinden koşuyor. Bir avcı ruhu evet var. Evet, evde bir tane daha kız kedim var. Monica adı onun da. Onunla iletişim ilk zamanlar birazcık tabii sürtüşmeler oldu aralarında. Ama birbirlerine şu an çok alıştılar. Beraber yatıyorlar hatta, beraber uyuyorlar, birbirlerini seviyorlar. Arada Rich Monica'yı dövüyor ama burası benim üstümde tasladığı için olabilir ama yine de birbirlerini bence çok seviyorlar. Ekstrem bir olay olarak şöyle bir olay oldu. Eve temizlemeye ablalar gelmişti. O gün de ablalar kapıyı, camı, her yeri açık bıraktılar. Bir baktım evin içinde Rich yok. Ben de o sırada uyuyordum hani ablalar temizlik yaparken. Bir uyandım, olmadığını görünce tabii deliye döndüm. Bütün sokaklarda pijamayla, terlikle, hatta ayağımda bir tanesi terlik bile yoktu. Rich'i arıyorum, hani arıyorum, hiçbir yerde bulamıyorum. Meğersem apartmanın bir üst katında oturmuş uyuyormuş. O gün çok korkmuştum onu kaybedeceğim diye. Çünkü yine bir buçuk senedir falan benleydi, bir bağlılık geçmişti aramızda. Niye getirdim? Genel bir bakımını yaptırayım dedim. Aynı zamanda dışkısından kan geliyordu. Yani biraz uzun süredir. Ne olduğunu anlayamadım. Veterinerimiz Tugay Bey'e onu göstermek istedim. Bugünkü misafirimiz adı Rich. Gerçekten çok tatlı bir kedi. Ama kanlı dışkı şikayetiyle geldi. Bir kontrol edeceğiz. Tabii ki buna neden olabilen çok fazla sebep var. Araştırılması gerekiyor. Evet, merhaba. Neydi adı? Rich. Rich. Evet. Demek veteriner hekimleri sevmiyorsun ha? Yani sen biraz şişko geriliyor. musun biraz acaba ki? Ha? Ay şişko değil, tüyleri var. Evet, buradan da açalım. Çıkmaya niyeti varmış gibi durmuyor ve hoş geldiniz efendim. Merhabalar. İyi, yine çok salyası yok ağzında. Normalde daha çok akıtıyor. Yolculuk, burası, stres. Tabii kedilerde stres olunca salivasyon da çok artış gösterebiliyor. Biraz. Allah'ım, uysal mı? Agresyonu var mı hiç? Yani uysallıkla ikizler burcu kedim benim ya. Burcu mu var onun? Burcu var. Aferin sana. Özelliklerini gösteriyor mu bari? Gösteriyor. Bazen uysal, bazen de hırçın. Ha, ikizlerin özelliği o mu? Yani. Aferin ama sana, korkak bekle. bayağı ya. Bekle, hiç korkma. Hiç korkma, tamam mı? Sana yaş mama bile vereceğim şimdi. Seviyor mu yaş mama? Sever. Ama gergin anlarda böyle çok yemeği tercih etmiyor, umurunda Birçok olmuyor. kedide olduğu gibi. Şikayetimiz nedir? Dışkısından kan geliyor. Birkaç haftadır falan. Onun haricinde böyle bir yorgunluğu yok. Eğleniyor, ediyor. Ama yani o dışkısından bir kan geliyor en sonunda yaptığında. Bir fotoğrafı var mı dışkının? Evet, Bakan var. dışkının. Tamam, birazdan ona bir bakalım. Tamamdır. Aferin sana. Kaç yaşındayız? Tamam, korkma. Bir şey yok. 3-3,5 arası. Bir şey yok. Aa. Çok korkuyoruz. Tamam, ben biraz masaj yapayım, seni rahatlatmaya çalışayım. Evet, çok hızlı girdik muayeneye değil mi? Haklısın. Çaktırmadan yapalım birazcık. Evet, şu kulaklarına da bakalım. İç dışlarını da yeni yaptırdım. Daha önce herhangi bir kulak enfeksiyonu falan geçirdi mi? Evet, ilk aldığımda
bayağı bir kulağın içinden böyle toprak toprak bir sürü şey çıktı. Tamamdır. Kulaklarına da ayrıca bir bakmamız lazım bugün. Kulak uyuzu dendi ilk geldiğinde ama ne kadar doğru bilmiyorum tabii. Tamam, kontrol ederiz şimdi. Sizin bir kediniz daha vardı. Evet, bir kedim daha var. O bize gelmişti daha önce, Evet, değil mi? onu size getirmiştim Tamam. daha önce. Monica. Monica ve Rich. Tamam, bitti bu kadar işte. Ne abarttın yahu. Peki dışkı ishal şeklinde mi yoksa? Yok, tuvaletini bazen ishal yapıyor, bazen normal yapıyor ama hep o kan mutlaka geliyor her tuvaletinde. Bekliyorsun hayatım. Peki dışkının sonunda mı geliyor, başında mı, yoksa içine tamamen karışmış şekilde mi geliyor? Dışkının sonunda geliyor. Sonunda bir iki damla şeklinde Evet, mi? 2 damla şeklinde kan geliyor. Bir de sonunda tuvaletini yaparken biraz daha ıkınıyor. Tamam, bir bakalım ama popişine. İçine şöyle Tamam, sakin. Kızma. O sinirliymişsin sen ya. Evet. Tabii kanlı dışkıya neden olabilen birçok sebep var. Son zamanlarda bir mama değişikliği yaptık mı? Hayır, yapmadım. Tamamdır. Evet, bekliyorsun, tamam mı? Çok az kaldı. Koca bıyıklım benim. Hala da salüvasyonumuz inanılmaz fazla. Çok kıllı. Evet Doğancığım, bize bir otoskop hazırlar mısın? Bir kulaklarımızı görelim hızlıca. Şimdi bazen mama değişikliği ile ilgili olarak biz karşılaşıyoruz bu tarz kanlı dışkılarla. Bazen daha farklı hastalıklarla ilgili olabiliyor. Bazen makatla ilgili sorunlarda da karşılaşabiliyoruz bu tarz. Hele de sonunda geliyorsa bizim asıl şüpheleneceğimiz noktalardan biri o. Birazdan makat bölgesini de kontrol edeceğiz zaten. Ama her şeyden önce bir röntgenini çekmek istiyorum. Bir bağırsak ve mide, bunları bir görüntüleyelim. Herhangi bir sorun var mı? Bu arada kabızlık vesaire oldu mu yakın süreçte, herhangi bir şey? Kabızlık yakın zamanda olmadı galiba. Şu sıralar çok kontrol edemedim ama olduğunu çok sanmıyorum. Tamamdır. Tabii 2 tane olunca kontrolde zor Evet, oluyor. karışıyor tabii ki de. Kulaklarımız birazcık Evet, kulakları kirli. geldiğinden beri. Onları tekrar kontrol etmek istiyorum. Çünkü bir enfeksiyon olabilir. Kokusu da çok hoşuma gitmedi. Evet, gel bakalım bebek. Korkma, tamam mı? Doğan, bana bir yardım et. Evet, bak bu Doğan amca. Seni tutacak, tamam mı? Kızma sakın. Bekliyorsun. Bekliyorsun hayatım. Kulak temizliği çok sık yapıyor musunuz? Haftada bir kendim yapıyorum, evet. Tamam, onlara birazcık ara vermemiz gerekiyor. Nasıl kendi kulaklarımıza bir şey sıkıp temizlemiyorsak çok fazla, onlara da bu kulak solüsyonlarını falan çok kullanmamak gerekiyor. Ne oldu be? Kızdın mı sen? Gaz mı çıkardın yoksa? Allah'ım, yesinler seni. O yüzden birazcık daha az, sadece dış kısmını silecek, temizleyecek şekilde ilerlememiz daha sağlıklı olacak onun adına, ama kulaklarımız sağlıklı. Sağlıklı mı? Gayet iyi gözüküyor. Maşallahımız tamam. var. Herhangi bir enfeksiyonumuz yok. Biz şimdi ona bir röntgene gideceğiz. Bir röntgen çekileceğiz. Arkasından da bir kan tahlili yapalım. Çünkü bu kanlı dışkının altında yatan başka bir sebep var mı onu anlamaya çalışalım. Ona göre de aksiyon alacağız. Biraz sizi bekletelim ama. Tamamdır. Teşekkür Hadi ediyorum. gel bakalım. Uçuyoruz, gördün mü? Evet. Her muayene böyle bir sır çözmek gibi. Rich'te de gerçekten birkaç tane ihtimal vardı. Muayenesini gerçekleştirdik. Genel bulgular iyi çıktı aslında. Gerçekten her şey yolunda gözüküyordu. Sadece anal keselerini çok dolu gördüm onun. Ve biz anal kese problemi olan hastalarda kanlı dışkıyla çok karşılaşıyoruz. Oradaki o doluluk ne yazık ki küçük fissürlere neden olabiliyor. Küçük kanamalara neden olabiliyor. Ama birçok ihtimal olabileceği için bir röntgen de çekmek istedik ama röntgen sonuçları gayet güzel çıktı. Sakin ol. Sakin ol, bir şey yok. Bir şey yok, evet. Hepiniz sen olun, tamam mı? Çok hoşlusunuz. Bekliyorsun. Sıkı tut. Sen çok uslu bir çocuksun, hiç isyan etme, tamam mı? Evet, bitiyor ki. Bravo sana. Bekle. 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 Aferin sana be. Oraya baskı yapalım. Tamam ya, bitti. Aferin sana, seni tebrik ediyorum. Seni tebrik ediyorum, bravo sana. Hiç korkma. Evet, röntgenimizi çektik, kanımızı aldık. Röntgen sonuçlarımız gayet güzel çıktı, herhangi bir sorun gözükmüyor. Şimdi kan sonuçlarının çıkmasını bekliyorum, onları göreceğiz. Ama genel olarak da gayet iyi duruyor zaten. Bakalım, şimdi sonuçlar çıksın, tekrar konuşalım. Tamamdır. Okey. Bekliyorum o zaman.
Aferin sana. Çok güzelsin sen maşallah. Kan sonuçlarımız çıktı. Hasta yakınımızı davet edelim içeri. Alıştın mı buraya sen? Ha? Uyum sağladın mı onca şeyden sonra? Tebrik ediyorum seni. Bak anne geliyor bak. Evet bak kim geliyor? Değil mi? Evet. Evet annesi. Testlerimizin sonuçları çıktı. Onları şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım size. Dışkısıyla ilgili konuyu konuşalım. Az önce de söylediğim gibi röntgen sonucumuz gayet temiz. Bağırsak sağlığımız iyi duruyor. Fakat tam makat bölgesinde anal keselerde bir enfeksiyon var. Anal keseler, biliyor musunuz anal kesenin ne olduğunu? Direkt anlatayım, onu anlatayım önce. Şimdi köpeklerin ve kedilerin makat bölgesinde 2 tane kesecik var. Bu kesecik bir sıvıyla doluyor ve dışkılama sırasında ıkınmayla beraber oradan bir sıvı fışkırarak çıkar. Ve kendilerine has kokularını böylece ortalığa da saçmış oluyorlar. Anal kese böyle bir şey, yani her tuvalette kendi kendine aslında boşalması gerekiyor. Ama bu çocukta o keseler boşalamamış. Boşalmadığı için de sürekli olarak içeride o sıvı dolmuş, birikmiş ve enfekte olmuş. Bakteriler oraya istila etmiş. Dolayısıyla orası o kadar dolgun ki makat bölgesi, her ıkınmasında sürekli olarak tekrar bölgede küçük çatlaklar gelişiyor, fissurlar gelişiyor. Ve o yüzden de minik kanamalarla karşılaşıyorsunuz. Bu daha önce de olmuş muydu? Yani evet, daha önce de olmuştu. Tamam. Muhtemelen bununla ilgili. Şimdi ne yapacağız? Anal keselerini düzenli olarak biz boşaltacağız. Çünkü kendi boşalmıyor. Tabii ki sürekli sıkılacak orası. Ve bu sayede de artık çok daha rahat tuvalet yapacak. O zorlanmalar da azalmış olacak. Şimdi tabii bu acıtan bir işlem. Birazdan kızacak bize muhtemelen. Evet. Ama Katlanması lazım iyiliği için değil mi? Bence alıştı bile birazcık buraya. Alıştı. Aferin sana. Tırnakları da kesilecek mi? Yani kesilmeyecekmiş. İçine doğruluyor tırnakları çünkü. Tamamdır, onlara da bakarız şimdi. Diğer kısma gelince. Şimdi burası birazcık önemli ama çok korkulacak bir şey yok, ne anlatırsam anlatayım. Birincisi, hemogram sonucumuzu aldığımız kanlarda hemogram sonuçlarına baktık. Biz burada onun birazcık bağışıklığının düşük olduğunu gördük. Lökosit seviyeleri birazcık düşük gözüküyor. Bazen viral enfeksiyonlar kaynaklı olabiliyor. Bazen beslenmeyle ilişkili ya da stresle ilişkili bile biz bu sonuçları alabiliyoruz. Ama bu beni şüphelendirdiği için bir tane daha test yapmak istedim. Ve bir hızlı test kitiyle korona baktım. Koronası pozitif gözüküyor. Kedilerde çok yaygın görülen bir hastalıktır korona. Çok korkulacak bir şey yok şu aşamada. Ama bazen de korona çok tehlikeli bir hal alabiliyor. Kedilerde çok uzun yıllardır olan bir hastalık. Şimdilik bizim çocukta herhangi bir problem çıkarmamış. Biyokimya analizlerini de yaparak zaten gördüm. Genel durumu da iyi. Zaten genel durumu iyi diyorsun. İştahı yerinde, keyfi yerinde. O anlamda çok korkulacak bir şey yok. Ama hayatımızda bu bir risk oluşturacak bir etken. Evet, dikkat edilmesi gerekiyor. Bazen mutasyona uğradığında tehlikeli bir hal alabiliyor. Ama şu an bizim çocukta tamamen masum. Kedilerin birçoğunda var dediğim gibi, bazen ailesinden bile geçebiliyor. Bu virüs normal şartlarda bağırsaklarda yerleşiyor ve sessiz sakin devam ediyor. Benim bir sürü hastam var koronalı. Yani eminim internetten duydunuz ve şu an korkuyorsunuz. Bir sürü koronalı, fipli hasta. Bazen ne yazık ki sonu kötü bile olabiliyor bunların. Ama bu virüs mutasyona uğradığı zaman karşılaştığımız bir durum. Yani bizim şu anda böyle bir şeyimiz söz konusu değil. Bağışıklığını güçlü tuttuğumuz sürece, ona iyi baktığımız sürece iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ki zaten biyokimya analizlerine de sonuçlarımız gayet güzel çıktı. O yüzden sizden istediğim şey doğru bir şekilde vitamin takviyelerinde düzenli kullanarak ilerlemek olacak. Evet, bugün korona olduğunu öğrendim. Ölümcül bir yanı da varmış. Hani mutasyona uğramamış benim kedimde ama hani uğrayabilir, bir riski de olabilir. Yani bu düşünce yani geçiyor zaten. Sonuçta ucunda bir ölüm bir kelimesi geçtiği için oğlum, ev arkadaşım, her şeyim. Yani nasıl konuşacağım bilmiyorum, kötü hissediyorum kendimi. Ya onun her zaman yani olabildiğimce yanında olacağım, bakımlarına dikkat edeceğim. Kötü oldum şu an gerçekten. Ne yazık ki kan tahlilleri sonucunda bağışıklığının birazcık düşük olduğunu gördüm ve bu da beni birazcık daha düşündürdü. Birazcık daha incelemek istedik. Aslında derin bir muayene yaptık ona, derin bir check-up yaptık bugün. Yaptığımız testler sonucunda ne yazık ki korona taşıyıcısı olduğunu öğrendik ki kedilerde ne yazık ki sıkça karşılaştığımız bir hastalık bu. Fakat korona deyince artık insanlar çok korkuyor. Aynı şekilde hasta yakınının gözlerinde de onu gördüm. O yüzden anlatmadan önce korkmamaları gerektiğinden bahsediyorum hastalarıma artık. Çünkü çok korkunç bir hal alabiliyor bu hastalık ama Riş'teki durum çok korkacağımız bir seviyede değil. Yani ömür boyu hayatını sağlıklı geçirme ihtimali çok yüksek. Ama tabii bir de kötü ihtimal var. Ne yazık ki bu hastalık mutasyona uğrayabiliyor. Ve mutasyona uğradığında gerçekten çok tehlikeli bir hal alıyor. Ama bunun oranı çok düşük.
Rich de çok sağlıklı, çok da güzel bakılıyor, çok da seviliyor. O yüzden böyle bir şey olmayacağını umuyoruz ama tabii ki boşta durmayacağız. Bunun için önlemlerimizi alacağız. Korona aslında bağırsaklara yerleşen, mutasyona uğramadığı zaman neredeyse hiç zarar olmayan bir hastalık ama mutasyona uğradığında ne yazık ki FIP'e dönüşebiliyor. O bahsettiğimiz korkunç kısmı aslında zaten FIP. Kuru FIP ya da yaş FIP olarak geçiyor. Kuru FIP'te sinirsel semptomlar görülebiliyor. Yaş FIP'te karında şişlikler görülebiliyor ve gerçekten hayvanın genel durumunda çok büyük bir bozulma oluyor. İştahsızlık, keyifsizlik, onun yanında bazen sarılık görülebiliyor bu hastalıkta. O yüzden başka hastalıklarla da karışabiliyor. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii bunu teşhis etmek çok kolay değil. Birçok faktörün bir arada görülmesi gerekiyor teşhis edebilmek için ve adını koyabilmek için. Rich'te bunların hiçbirisi söz konusu değil. O yüzden Rich'in sağlığı ile ilgili çok endişelenmeye gerek yok. Aslında birçok problemi var. Hepsinden ayrı ayrı küçük küçük bahsedelim. Birazcık bağışıklığımız düşük. O bağışıklığı yükseltebilmek bizim için çok önemli. Zaten bir hastalık taşıyor. Mutasyona uğramasını istemiyoruz. O yüzden bir taraftan da bağışıklığı da güçlü tutmamız gerekiyor. Bunun için de birkaç ürün kullanacağız yine. Zaten çok güzel bakılıyor, zaten çok doğru besleniyor. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bir diğer sorunumuz kanlı dışkı. Onun da daha çok anal keselerle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de hem bölgeye sürülecek birkaç ilaç kullanacağız hem de yine destekleyici bir tedavi uygulayacağız. Takibe devam edeceğiz. Burada en önemli şey anal keselerin düzenli olarak boşaltılıyor olması. Onu da sürekli olarak kontrol edeceğiz. Ve şimdi senin tırnaklarını kesmemiz lazım. Kesebilir miyiz birazcık? Bence kızacaksın gibi geliyor. Evet, Doğancığım bize bir yardım. Kızıyor mu tırnak kesimine? Yani şu an biraz daha rahatladı gibi gözüküyor. Rahatladı, işte sorun orada zaten. Çok rahatladı. Şimdi biraz isyan edecek gibi duruyor. Evet, bekliyorsun, tamam mı? Burada da uslu dur. Evet, birazcık dayan. Oho, hemen savunmaya geçiyorsun. O kızacaksın. Ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp ya. Isıracaksın bir de. Olmaz. Deli misin sen? Gel buraya. Bekle. Tamam, bitiyor. Çok az kaldı. Vallahi çok az kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Çok abartı. Çok streslisin ve çok abartıyorsun. Bence abartma. Ne var burada? Yaş mama yer misin birazcık? İstemiyor musun? İstemiyorsun. Çok uğraştık ya ona. Kan aldık, Stresliyken röntgen yemiyor. çektik. Çok bunaldı şimdi. Beni kandıramazsınız Ha. diyor. Allah'ım, tamam, sakin ol. Bitti, vallahi bitti bak. Yaş mama da var. Her şey var. Evet, uslu duruyorsun şimdi, tamam mı? Bekliyorsun. Usucukmuş. Şimdi uzun süre kaldı ya burada. Tane. Alıştı. İsyanını Kokla gösterebiliyor. Beni kokla. Tamam. Aşkım. Ama içeri dönüyor. Can acıyor sonra. Dur deli. Değil mi? Bekle. Deli mi? İyice bayağı şey oldu. Yakalandın işte şimdi. Gel bakalım buraya. Sonra? Evet, yat bakalım böyle. Ha, deli çocuk seni. Tırnakları içe dönüyor ha. Evet, içe dönüyor. Ya o kadar kan aldık, hiçbir şey demedin. Sıkıldın değil mi artık? Çok haklısın. Vallahi çok haklısın. Onu da keseyim. Uf, çok kötü. Tamamdır. Evet, tırnak kesmede birazcık hırçınlaştı. İlk aldığım zamanlar böyle bir huyu yoktu. Ama bu senedir bir hırçın bir kedi moduna geçti. Böyle daha önce de daha çılgın hallerini gördüm. Bugün daha iyiydi diyebilirim size. Beni de çok geriyor böyle yapması. Hani korkuyorum, canı acıdığında daha çok üzülüyorum. Hani ne oluyor, ona bir şey mi yapıyorlar bir düşüncesine giriyorum. Tabii güveniyorum ama şimdi canı acıdığında düşününce ben de üzülüyorum tabii ki. Onunla birlikte aynı gerginliğe giriyorum. Ama tabii tırnak kesimi çok normal olarak, yani ben de tırnaklarımı kesiyorum, can acımıyor. O normal bir şekilde tanımadığı, bilmediği için gerginliğe giriyor. Hiç beklemiyordum ondan böyle bir tepki. O kadar uyumluydu ki ben onunla röntgen çektim. Kan aldım. Hiçbirine sesi çıkmadı ne yaparsam yapayım. Ama tırnak gerçekten onun hassas konusuymuş belki. Tırnağına dokundum ama beni direkt ısırmaya kalktı. O yüzden eldivenlerden yardım almamız gerekti o sırada. Ama çok şükür onu da başardık. Bu arada tırnakları da içe dönüyor. Yani uzadıkça kendisine batıyormuş uzun haliyle.
Düzenli de önlem alınması gerekiyor. O yüzden aslında tırnak kesimine karşı koyu olması çok büyük bir şanssızlık. O da zorlanıyor, bizleri de zorluyor. Ama bir şekilde başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Tırnak kesiminde hasta yakınları gerçekten çok endişeleniyorlar. Canının yandığını falan zannediyorlar. Asla canı acımıyor tırnak kesiminde. Onlar tutulmayı sevmiyorlar ya da patilerin tutulmasını hoşlanmıyorlar birçoğu. Tabii onlar endişelenince biz de birazcık böyle huzursuz oluyoruz. O yüzden bazen tırnak kesimi sırasında hasta yakınını dışarı aldığımız oluyor. Natalya Hanım da gerçekten çok oldu bugün, gerildi tırnak kesiminde ama artık alışması lazım bence buna. Çünkü bu yapılmak zorunda olan bir şey. Evet, bazen bazı kedilerin tırnaklarını kesmediğimiz oluyor ama Rich'te asla bu söz konusu değil. Çünkü kendisine batacak işin sonunda. Ya strese girmemesi adına evde kesilmesi belki denenebilir. Onu önerdik. Bakalım bir deneyecekler. Çok merak ediyorum. İzin verecek mi, vermeyecek mi? Evet, şu an keselerine bakalım mı senin? Bekle. Hiç korkma, tamam mı? Hemen bitecek, rahatlayacaksın. Uf. Buna kızmadı. Evet, çok aktif bir yangımız var maalesef. Hatta artık katılaşmaya başlamış. Yani normal şartlarda bunun tamamen sıvı olması gerekiyor. Bekledikçe katılaşıyor. Artık buna çok düzenli önlem almaya çalışacağız. Tamamdır. Ben de onunla birlikte strese girdim. Anne. Bu kızım birazcık stresli olabiliyor. Anne. Gel buraya, gitme. Karşı oldun kendine. Gel buraya deli. Anal keseleri ne biçim doğmuş. Bak rahatladın, şimdi ağrıların azalacak, gördün mü? Artık hem keseyi sürekli olarak boşaltacağız. Hem de o bölgeye birazcık küçük bir tedavi başlatacağım. Tedavi, tamamdır. Hani Bir ne de zamanla bir boşaltacağız o keseleri? Ayda bir muhakkak kontrol Ayda bir. edilmesi lazım. Bir de sizin bir kantaron yağı almanızı isteyeceğim. O bölgeye arada böyle kantaron yağı sürmenizi Yumuşatması isteyeceğim. için. Evet. O bölgedeki küçük fissürleri de iyileştirmeye yardımcı olacak. O kanamaları yavaş yavaş azaltmış olacağız. Tamamdır. Scottish ışıklarında bazen eklem problemleri de olabiliyor. Evet. Bu bebişte sıçramakta ya da koşturmakta zorluk çektiği oluyor mu? Yani evet, hani koşuyor ediyor ama diğer kedi mesela daha aktif, çok atik bir şekilde atlayabiliyor, zıplayabiliyor ama Rich'te küçüklüğünden beri öyle şeyler yok, hiç görmedim. Genelde sakin bir hayvan. Anladım. Yani birazcık ağrıları olabilir. Ağrıları olabileceğini düşünüyorum. Birazcık eklemlerinde uyumsuzluk var. Evet, zaten hareket ettikçe sürekli çıt çıt sesleri de çıkıyor. Gelir. Evet. Ben de az önce tutarken aldım birkaç ses. Peki şu kalçasının üzerine oturma gibi şeyler var mı? Onu genellikle hep yapıyor. Yani şu an siz söyleyince fark ettim ama ben öyle rahat ediyordu yani, ne bileyim. Aslında rahat ediyor, doğru. Öyle rahat ediyorlar. Bu tarz problemleri olan hayvanlarda o oturuş çok fazla karşılaştığımız bir şey. Evet, hep öyle oturuyor. Böyle görünce bize tatlı gözüküyor ama onlar aslında rahatlamak için öyle oturmayı tercih ediyorlar. Glikozamin takviyelerinde düzenli kullanmaya devam etmek gerekiyor bu Evet, çocukta. her gün kullanıyorum. Derdin çok be. Ha, bir de sinirlisin. Aferin sana. Koca bıyıklı. Son olarak da bıyıklarımız çok büyük. O yüzden seçtiğimiz mama kaplarına dikkat edelim. Evet, Çok zaten. böyle yüksek olmasın, bıyık yorgunluğuna neden olmasın. Onlara da dikkat etmekte fayda var ve bitiriyoruz, gidiyoruz. Kaçalım o kutumuza. Hadi gel kaçalım. Hep annen yüzünden. Benim bir suçum yok, vallahi o getirdi. Hadi yürü bakalım. Koş. Evde girmek bilmez. Evde girmiyor değil mi? Girmiyor. Burada da hemen. Senin kuyruğunu yesinler. Sokar mısın kuyruğunu içeri? Evet, hoşça kal. Bay bay. Bugünkü muayene güzel geçti. Tugay hocam da sağ olsun bizimle çok güzel şekilde ilgilendi. Bütün testlerini yaptırdık, kan aldırdık, check-up yaptırdık, tırnaklarını kestirdik. Evet, zor anlarımız da oldu o tırnaklarını keserken. Ama genel olarak kedimin durumu iyi. Şimdi ilaç verdi Tugay hocam. O ilaçlarımızı düzenli olarak kullanacağız. Kullandıktan sonra tekrar 10 gün sonra bir muayenemiz var. Ona kontrole geleceğiz. Kontrol ettikten sonra da bakacağız kedimizin durumu nasıl, iyi mi, güzel mi? Tugay hocama da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Evet, Rich için kullanılması gereken birkaç ilaç verdik ve besin takviyeleri verdik. Şimdi onlar düzenli kullanılacak. Bir 10 gün sonra tekrar görmek istiyorum. Asıl görme isteğim anal keselerini tekrar görmek. Çünkü inanılmaz enfekteydi. O enfeksiyonu durdurmak için birkaç tedavi verdik. Bakalım kontrollerimizi yapacağız. Ben kısa sürede toparlanacağına, çok da güzel bir ömrü olacağını düşünüyorum. Evet, ilaçlarımız hazır. İşlemlerimiz tamamlandı. Aynı anlattığım gibi kullanmaya devam edeceğiz Tamam, dikkat ilaçlarımızı. edeceğiz. İlaçlarını da kullanacağız. Evet bebek, görüşürüz, iyi bak kendine, tamam mı? Kafasını çevirdi. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Görüşmek Kendinize üzere. dikkat 10 edin. gün sonra kontrole bekliyorum. Tamamdır. 10 gün sonra tekrardan geliyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek Kolay üzere. gelsin. Sağ olun.